sadece Resident Evil video oyunu, film ve çizgi film serisinde değil, birçok Hollywood yapımı, Avrupa yapımı veya Asya yapımı bilim kurgu içeriklerinde nükleer bomba veya atom bombası temalarını rastlıyoruz. Peki eğer nükleer bomba ya da atomik bombalar insanlık için utanç kaynağı bir şeyse neden bu kadar senaryolaştırılmış şekilde karşımıza çıkıyor? Neden sürekli hafızalarımızda diri tutulmaya çalışılıyor? Bunun altında yatan maksatları inceleyeceğiz. Gerçekte nükleer silah, nükleer başlıklı bombalar yeryüzünde gerçekten bulunuyor mu, var mı, yok mu? Bunlar hakikat mi yoksa birer mitoloji mi? Bunu inceleyeceğiz. 1950'li yıllardan bu zamana kadar çizgi romanlarda, 80'li yıllardan günümüze kadar ise bilgisayar oyunlarında sayısız defa bu husus işlenmiş, üzerinde durulmuş, bilhassa savaş temalı içeriklerde atom bombası ya da nükleer başlıklı bombalar vazgeçilmez bir tematik unsur olmuştur. Resident Evil'dan başka hangi video oyunların mecrasında konu edinilmiş, işlenmiş? En azından onlardan birkaçına şöyle bir göz atalım. Is everything ready? Good. Thousands or so. By the push of a button. Almost there. We're gonna be okay. I love you. Both of you. We love you too. Hold over! Что же херня, бля? Это же пустышка, не ядерное оружие, бля! Топор лечему, где факел? You're under arrest. And I heard a great voice from the temple say to the angels, go your ways. Oh my God.
they have a problem here. Anywhere else? You have to concentrate. This way. Copy that. Oh snap. Cemiyetlerin bilhassa yaşı nispeten küçük fertlerine yalan da olsa bir bilgiyi aşılamak için video oyunlarını, bilgisayar oyunlarını kullanıyor malum junta tabi. Animasyonlar. Daha sonra diziler, filmler malumunuz üzere. Daha yetişkinler için belgeselleri var. Şimdi video oyunlarından sonra dilerseniz biraz daha ciddiyet dozu yüksek filmlere, belgesellere geçelim. Görüntülerde havan topuyla atom bombası atıldığını iddia ediyorlar. Bakın. Yani şu görüntülerin gerçekçiliği, inandırıcılığıyla alakalı değerlendirmeleri size bırakıyoruz. Bir havan topunun attığı mesafeye, yani o topu ateşleyenler geçip arkada çaylarını, sigaralarını içiyorlar, tüttürüyorlar. O mesafeden bir zarar veremez diye yerseniz buyurun. Ve akabindeki görüntülerin inandırıcılığı. Tüm bunları çeken kişiler, bunları atan kişiler. Ne o iddia ettikleri bombanın tesir gücünden, bakınız kameramanlar, ne de kameralar hiç etkilenmiyorlar maşallah. Meşhur mantar bulutu. Gayet keyifli bir şekilde o iddia ettikleri hasar alanından nasıl çıkmadan o şekilde çekim yapabiliyorlar. Atom bombasının verdiği hasar ile alakalı, atom bombalarının veya nükleer başlıklı bombaların verdiği hasar ile alakalı en eski görüntüler veya en geçerli görüntüler diyelim biz, elimizde bulunan bu maketlerle hazırlanmış görüntüler. Hususi bunlar için kurulmuş film sahneleri, tesisler ya da işte platolar. Stanley Kubrick ya da daha onun kadar, en az onun kadar yetenekli veya ondan daha yetenekli yönetmenlerin eline verilmiş, sipariş edilmiş NASA'nın görüntüleri gibi herhalde. Bunlar da bakınız maketleri fünyeli bombalarla patlatmış gibi görünüyorlar. Hiç üşenmemişler. Haneleri yapmışlar böyle birebir modelleyip belli ölçeklerde küçültüp. Tabii ki bunlar insanlara gerçektir, gerçek görüntüler bunlardır, böyledir şeklinde değil. Yani biz işte böyle yapıyoruz, atom bombası işte budur, böyle hasar verir, böyle bir yıkıma sebep olur şeklinde. Tamamen propaganda amaçlı, tamamen hem kendi halklarına hem başka milletlerin halklarına gözdağı verme amaçlı olduğunu düşünebilir miyiz acaba? Yoksa atom bombası ya da nükleer başlıklı silahlar insanlık suçu ise eğer bunların karartılması lazım normalde, yani yok edilmesi lazım. Bunların çekimi yapılacaksa bile ne için yapıldığının anlatılıp gösterilip artık filmlerde, animasyonlarda, bilgisayar oyunlarında ve diğer entertainment aleminde işlenmemesi, konu edilmemesi lazım. Yani silmeleri gerekiyor aslında. Kendileri zamanda Japonya'da eğer böyle bir ayıp, böyle bir suç, utanılacak bir şey işledilerse eğer madem
bunu karartmaları, örtmeleri gerekiyordu. Yani Epstein davaları falan oldu. Niye karartıldı mesela? Niçin karartıldı? Yani saklanacak bir şey varsa gayet de utanılacak bir şey varsa saklamayı doğrusu biliyorlar. Wikileaks davasını, Wikileaks belgeleri nereye vardı? Koca bir hiç, koca bir sıfır. Karartıldı gitti. Onca sağlık skandalları, Türkiye'de de biliyorsunuz yeni doğan skandalı patlak vermişti. Hastane terörü vesaire. Bunlar dikkat ederseniz bir yere varmıyor yani. Nükleer başlıklı silahlara sahip devletler listesi ve nükleer başlıklı silahların gücünü ortaya koyan ya da muhtevasını ortaya koyan bununla alakalı teferruatlı bir malumata erişmek istediğinizde bunun neredeyse imkansız olduğunu görürsünüz. Yine aynı sebeplerden ya bunun bir hakikati yok ya bunun ardında başka bir şey saklıyorlar. Japonya ve atom bombası hikayesi için Murat Soydan'ın Ocak 2017 tarihli bir makalesine bakalım isterseniz. Amerikan medyası tüm ülkeye büyük bir müjdeyle çıktı. Haberlerin hepsi hemen hemen aynı içeriği veriyordu. Başkan Truman 200 TNT gücünde atom bombasını Japonya'nın Hiroşima kentini vurduğunu nakletti ve savaş bitti. Verilen rakamlara göre yaklaşık 140 bin kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin başkanı Harry Truman ise televizyonlar için hazırlanan bir yayın ile halka Japonya'nın vuruluşunu duyurdu. İlgili YouTube kanalların, bakın hesapların kapatıldığını, sansürlendiğini görüyoruz burada. Türkiye'de manşetlerde de Amerika'nın bu zaferi yer alıyordu haliyle. Atomun yaptığı tahribat, atom bombasıyla harap olan Hiroşima şehrinin yeniden kurulmasına imkan görülemiyor. Cumhuriyet Vakit Gazetesi'nin manşetlerini burada görüyorsunuz. Japonlar daha fazla vurmayın diye yalvarıyor manşetleriyle Amerikan basını işin dalgasını geçmeye başlamış. Bakın burada Amerikan gazeteleri. Kısa bir süre sonra Japonya'nın teslim oluş anlaşmasını imzalaması Amerikan televizyonlarında gösterildi ve İkinci Dünya Savaşı'nın bitişi açıklandı. Evet, bu Amerikan televizyonlarında Japonya'nın teslim olduğunun duyurulduğu yayın. The United States destroyer Buchanan comes alongside, bringing representatives of the Allied powers to witness the final capitulation. General of the Army Douglas MacArthur, Supreme Allied Commander. Kahraman edasıyla Amerikan askerlerinin dönüşü karşılanıyorlar bakın. Welcome MacArthur and his Chief of Staff General. Evet, burada görüyorsunuz. Japonya'yı temsilen General teslim anlaşmasını imzalıyor. Kaliforniya'da yürütülen Manhattan projesi, gizli bir programda üretilen atom bombası Amerika'yı bir düğmeye basarak bir şehri yok edecek bir güce ulaştırmıştı. Artık Amerika tartışmasız bir güçtü. Tüm dünya Amerika ile savaşı bırakmalıydı çünkü isterse bir düğmeye basıp bir şehir insanı yok edebilirdi. Bilimin gelebileceği tap noktadaydı ve diğer milletler bilimle uğraşmadıkları için geri kalmışlardı. Dolayısıyla Amerika'ya kafa tutamazlardı. 21 Haziran 2005 tarihli New Scientist dergisinin Hiroşima bombasının gizli bir ajandası olabilir başlıklı makalesinde iki nükleer tarihçi bir tespitte bulunuyor. Ve diyorlar ki Hiroşima'ya atılan atom bombası 2. Dünya Savaşı'nı bitirmedi aslında. Savaşı Soğuk Savaş'a çevirdi. Peki ya Japonya'ya atom bombası efsanesi bir soğuk savaş propagandası ise? Dünyada birçok fizikçinin ve tarihçinin iddia ettiği, bazılarının bunu savunduğu için bağlı bulunduğu, üniversiteden bile atıldığı bu teoriyi sorgulamak için Japonya'da olana biraz daha yakından bakalım. BBC, Hiroşima'ya atılan atom bombasının bir canlandırmasını 2007 senesinde yayınlamış. Tek bir noktaya, sıfır noktasına atılan tek bomba ve merkezi bir büyük yıkımı görüyoruz. Bazı insanlar atom bombasının dalgasıyla karşılaşır karşılaşmaz küle dönüşüyor. Görüntüler atom bombasının ne derece yıkıcı olduğunu biraz da mübalağa ile aktarıyor. Şimdi bakalım isterseniz bir bölümüne. BBC stüdyolarının hazırlamış olduğu 2007 senesindeki bir imitasyon. Her zaman oturarak konuşan insanlar, böyle soranlar, konuşanlar, eski asker vesaire. Evet.
Dramatizasyon olmazsa olmaz tabii ki. スクリームを吹いてた。I was Artistik çekimler. Yani tek bir bombayla böyle bir yıkım yapabiliyoruz. Herkes gülüyor, oynuyorken, sıradan hayatını devam ettiriyorken bir anda sizin de işinizi böyle bitirebiliriz. Sizi yeryüzünden silebiliriz topluca. Yani sülale boyu sileriz sizi. Mesajı. Bundan daha âlâ mesaj ne olabilir tabii ki. Geliyor, biraz ileri alalım. Releasing untold quantities of energy. Efektler ucuz olmuş, biraz komik denebilecek seviyede 2007 senesine bakarak. Artistik şekilli patlama, mantar patlama. Böyle bir yıkıcı etkisi olan bombadan sonra 1945'teki görüntüler nasıl olabilir? Dimdik binalar var. Manipülasyon üstadı BBC'den. BBC'nin kurgusu Amerika'nın Hiroşima'da yaptığı ya da yaptığını iddia ettiğiyle alakalı bir bilgiye sahip olmamızı istiyor. Bir de atom bombasının atılmasının hemen ardından yayınlanan orijinal bir haber videosu akla bazı soru işaretleri atıyor demiş ama görüyorsunuz yani YouTube kaldırmış, bu hesabı kapatmış. Niye kapattı acaba? Neyi saklamak istiyor, neyi görmek istemiyor? Eğer fikir özgürlüğü ise, her düşünceye açıksanız, çağdaşsanız, modernseniz, bilime inanıyorsanız her görüşe açık olmanız gerekir. Yok komple teorisi ise, komik buluyorsanız ya da daha da korkmamanız lazım. Yine yayınlamanız lazım. Yani ne vardı mesela burada? Pornografik bir görüntüm vardı ya da son derece slasher gore görüntüler mi vardı? Niye kaldırdınız acaba? Bu arada İngilizlerin cimri BBC'nin çektiğinden belki 10 kat daha artistik, 10 kat daha kaliteli, bununla alakalı bir amatörün çekmiş olduğu Hiroşima ile alakalı bir kısa film var. Ondan daha iyi propaganda filmi olurdu aslında. Ben BBC'nin yerinde olsam veya CNN'in parayı basıp satın alırdım yani bu kişiden. Bakın amatör kısa filmi adam nasıl çekmiş. Kısaca burada muhabirin söyledikleri 14 Ağustos'ta Japonya hükümeti teslim olmayı kabul etti. Ne olduğunu tam anlamadık. Savaşın bittiğine sevindik ama herkes bu atom bombası meselesine inanmıyor. Bence bir propaganda malzemesi olabilir. Aynı zamanda da Japonlar için bir savaştan çekilme bahanesi oldu. Bu sayede yenildik demek yerine atom bombası attılar. Bu sebepten savaştan çekiliyoruz. Yani tırnak içinde halkımızı korumak için şeklinde. Atom bombası bir hikaye olabilir mi? Hiroşima ve Nagasaki'de aslında tıpkı Tokyo gibi yoğun napalm bombardımanı ile yıkılmış. Atom bombası hikayesi ise propaganda olarak kurgulanmış olabilir mi? Napalm bombaları 2. Cihan Harbi'nde Harvard Üniversitesi'nde Louis Feazer'ın başkanlık ettiği bir kimya grubu tarafından geliştirildi. Napalm bombaları düştüğü yerde etrafına çok büyük bir ısı yayacak şekilde patlayan bir bomba türü. Patlamasının ardından 800 ila 1200 derece arası bir sıcaklık üretir ve çevresindeki her şeyi yakar. Hiroşima ve Nagasaki dahil olmak üzere 1000 tondan fazla
toplamda napalm bombası atıldığı söyleniyor. Amerika 2. Cihan Harbi'nde kullandığı B-29 tipi uçaklarla tek seferde 400'e varacak kadar napalm bombasını şehirlerin üzerine bırakıyordu. Her bomba ortalama 10 kilodan oluşuyor. Yani tek seferde 4 tona kadar bomba bırakabiliyor. Mesela Tokyo bombardımanına 344 uçak katıldı ve tüm şehir sadece 2 saat içinde napalm bombardımanına tutularak yakıldı. Yakıldı. Bu arada atom bombasından ötürü radyasyon yanığı oldu denilen o insanların da aslında vücutlarında bulunan yanıkların standart yani ateş yanığı olduğunu anlıyor. Yani acil serviste çalışmış doktorlar bunu çok daha iyi bilir veya yanmış insan ileri derecede yanık yaralarına maruz kalan insanları görmüş olanlar bunu bilir. Hiroşima ve Nagasaki'ye atıldıktan sonra bombaların ya da atom bombası olduğu iddia edilen bombanın atıldıktan sonraki görüntüler işte radyasyon olduğu vesaire o bölgede tüten dumanların yangın dumanları oldu. Çünkü eğer yoğun radyasyon olmuş olsaydı orada yürüyemeyeceklerini de anlıyoruz. Yani enkazların arasında yürüyen insanları görüyoruz. Atom bombası atıldıktan sonra çekilen görüntüler olduğu iddia ettikleri görüntülerde. Yani bu işin radyasyon kısmı da var. Ona da inşallah değineceğiz. Bir tane uçağın 4 tona kadar bomba bırakıldığı hesaba katılırsa 344 uçağın halı bombardımanı yapabileceği kestirilebilir. 220 binden fazla ev yandı, 10 binlerce kişi öldü ve sağ kurtulanlar 2. ya da 3. derece yanıklara maruz kaldı. 1946'da iki şehrin hikayesi Hiroşima ve Nagasaki adıyla yayınlanan belgeselin konusu üzerinden 6-7 ay gibi kısa bir süre geçen Hiroşima ve Nagasaki olayları. Videoda akla takılan birçok nokta var diyor. Ama YouTube bu videoyu da görünüşe bakılırsa kaldırmış. Videodan parça parça alınan ekran görüntüleri bakın. Burada görüyorsunuz bir ağaç var burada. Yani küle dönmemiş, küle dönmesi gereken o etkili, o tesirle küle dönmesi beklenen bir ağaç var. Burada bir asker bakın sıfır noktasını gösteriyormuş. Bu videoda gösterilen sıfır noktası. Bir de yukarıdan çekilen bir görüntüsü. Hiroşima'ya atıldığı söylenen atom bombasının bakın burada sıfır noktası denen, tam düştüğü yer denen kısım bahsedilen tüm yıkımı yapan, toprağı kaldırarak kocaman bir mantar bulutu oluşturan, insanlık tarihinde atılmış en güçlü bombanın bıraktığı iz. Nerede? Nerede bakın? Hemen yanında yıkılmayan binalar var. Evler dümdüz olmuş ama sokaklar tertemiz. Yani yol izleri bile bozulmamış neredeyse. Muntazaman duruyor. Burası sıfır noktasıysa tüm şehri yok edecek güçteki bomba nasıl yanındaki ağacı bile sökememiş? Arkadaki binalar nasıl duruyor? Tüm resmi kaynaklar burayı sıfır noktası olarak gösteriyor. Fakat diyelim ki aslında başka bir sıfır noktası var. O zaman nerede o sıfır nokta? Düştüğü yer belli olması, bariz belli olması gerekmez miydi? Ne yaptılar, hemen harç dökerek kapattılar mı orayı? İşte Nagasaki'ye atıldığı iddia edilen atom bombası, işte Hiroşima. Bize verilen görüntüler yani. O halde nerede yani o çukurluk, bariz bir krater oluşması gerekmez miydi? Şimdi bu fotoğraflardan sonra sıfır noktası diye söylenen yerlerle fotoğraftaki patlamanın göründüğü yerler birbiriyle uyuşmuyor diyor haliyle. Ek olarak patlamada çok büyük bir toprak kitlesinin havaya kalktığını görüyoruz. Fakat patlama yerindeki toprak dümdüz. Bu toprak nereden geldi? Bu fotoğraf atom bombası patlamasından sonra çekiliyor. Patlamanın gerçekleştiği yere yaklaşık 100 metre uzaklıkta olan ve kırmızı ile şurası bakın işaretlenen yer. Bugün hala ayakta olan Bank of Japan. Bakın. O gün de ayakta, bugün ayakta. Hiroşima Rijodori Caddesi üzerindeki Bank of Japan neredeyse patlama bölgesindeydi fakat sapasağlam kaldı. Patlamadan sonra çekilen başka bir fotoğraf. Bakın bu da sıfır noktası denen yere 600 metre uzaklıkta. Diyelim ki bina çok sağlam ve patlamadan bahsedilen büyüklükte bombadan bile hasar görmedi. Ya soldaki baraka ev nasıl ayakta kaldı? Bakın şurası, burası, bu evler. İlaveten yürüyen insanlara dikkat edin. İnsanlar bakınız. İnsanlar.
Daha patlamanın enkazları bile kalkmamışken insanlar gündelik hayatına devam ediyor. Bir radyasyon korkusu yok. Bahsedildiği gibi bölgeye boşaltma uygulanmamış. Bununla alakalı daha somut materyaller de var. Devam edelim. Burada da patlamanın ardından çekildiği söylenen fotoğraf var. Eğer çok güçlü bir bombanın merkezi bir noktadan dört yana yayılan etkisi bu binaları yıktıysa sokaklar nasıl bu kadar temiz kaldı? Binalar söylendiği gibi merkezi bir noktadan yayılan etkiyle değil, oldukları yerde yıkılmış görüntüsünde. Bu yıkım bir taraftan gelen basınçla yıkılmaktan çok yanarak oldukları yere yakılmış evlere benziyor. Yani napalm bombardımanı yapılmış olabilir Tokyo'da olduğu gibi. Bakınız, sapasağlam şu binaları görüyorsunuz. Bir de bize söylenen, anlatan, sizinle paylaştım. Atom bombasının yıkıcı etkisinin sergilendiği görüntülere baktığımızda tuz buz olması gerekir. Bu binaların toz haline gelmiş olması gerekirdi. Peki niçin büyük ölçüde yıkıldı? Yani Hiroşima, Nagasaki. Yani o enkazlar nasıl oluştu? Napalm bombaları bu kadar yıkım getirebilir mi bir şehre? Yüzlerce, binlerce atarsanız Hiroşima ve Nagasaki gibi binaları çoğunlukla ince ahşaptan olan bir şehri tabii ki kül edebilir. Bu binalar, yani taş binalar, çoğunlukla devlet kurumları olduğu için az hasar gördüler. Bank of Japan da öyle. Bazılarında yanmış olduklarının izleri mevcut. Tokyo'daki napalm bombardımanında da bu görüntüler ortaya çıktı. Dayanıksız evler yanarken dayanıklı evler, eğer direkt üzerlerine bomba düşmediyse neredeyse hasar dahi görmedi. Bakın, devrilmemiş bile. Şimdi YouTube'un bu videoyu aslında niçin kaldırdığını anlamak şaşırtıcı değil. Şimdi videonun bu kısmında, yani 5 dakika 20. saniyesinde "Amazingly, the bridge didn't suffer too badly in Hiroshima" diyor. Yani Hiroşima'daki köprü hayret verici şekilde etkilenmemiş. Yani atom bombası atıyorsunuz, Hiroşima'daki köprü çok şaşırtıcı bir şekilde etkilenmemiş. Evet. Yani bu köprünün sıfır noktasına uzaklığı sadece 1 mil. Yollar köprü ve evlere göre çok daha iyi durumda. Patlamadan kısa süre sonra trafik normal akışına döndü diyor. Videoda da zaten gezinen insanları görüyoruz. Madem o çok güçlü radyasyon nerede, bu insanlar gezinebiliyor rahat böyle. Nükleer bomba patlayınca, bir radyasyon yayılımı olunca o bölgeye senelerce girilemiyordu. İnsanlar yerlerde sürünüyordu, mutant oluyordu filan, böyle sahneler, böyle senaryolar oluyordu. Bitki bile yetişmiyordu. Girenin çocukları mutant oluyordu, evet. Radyasyon deyince kaçınılmaz olarak Çernobil'den bahsetmemiz gerekiyor. Çevreye salınan radyoaktif aktiviteyi 14×10⁻18 büyüklüğü olarak gösteriyorlar, söylüyorlar. Ve burada yüzlerce yıl boyunca işte ot yetişmeyeceğini, sebze meyve yetişmeyeceğini, arada tek tük çıkan olursa bunların zehirli olacağını, suyunun içilmeyeceğini, oradan bir şey yenmeyeceğini, hayvanların ve insanların etkileneceğini söylemişlerdi. Yani Çernobil'de. Günümüzde de tabii aynı şeyleri tekrar ediyorlar. Radyasyon meselesine böyle öcü gibi bir yaklaşım, ekstra bir korku salıyorlar o yönden. Günümüzde hayalet kasaba olarak lakap takılmasına rağmen az sayıda da olsa insan ve çeşitli hayvanlar yaşıyor diyor. O az sayı şu: 1000'den fazla insan yaşadığı biliniyor. Çernobil denen o bölgede, Ukrayna'da. Yani insanlar yaşıyor ama genellikle internete baktığınızda böyle yıkık, işte korku ve gerilim içerikli fotoğraflar sizi karşılayacaktır. Bunda algı çalışması olduğu çok açık. İnsanlar, 1000'den fazla insan hayvanlarıyla birlikte bu bölgede yaşıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Ve gayet sıhhatli durumdalar. Ama bunun bilinmesini istemiyorlar tabii. O kadar formülizasyon yaptılar, insanları caydırdılar, ürküttüler. Peki ne için? Biraz bunu irdeleyelim birlikte isterseniz. Ve de Çernobil'in bugün o kadar korkulacak bir hali var mı? Eskiden beri Ukrayna, Rusya ve Avrupa arasında kalan uyuşturucu güzergahının tam ortasında yer aldığı için acaba üzerine oynanan bir belde midir? Beyaz Rusya ile birlikte Resident Evil serimizin ilk bölümünde bunu işlemiştik, hatırlayacaksınız.
Felaketin ardından 2800 kilometrekarelik bir tahliye alanı oluşturuldu. Çernobil ve Pripyat şehirlerinin yanı sıra pek çok köy ve yerleşkenin bulunduğu, neredeyse Kocaeli büyüklüğünde olan bu alandan 350 bin kişi dışarı çıkarıldı. Şu ansa bölgede evlerini terk etmek istemeyen yaşlılar ve Çernobil'de çalışanlardan oluşan 1000'e yakın kişi yaşıyor. Evet, 350 binden fazla insan tahliye edilmiş o bölgeden. Bunun bir amacı olabilir mi acaba? O insanları korumaktan başka? Az sonra bunu da inceleyeceğiz. Bir fikir jimnastiği yapacağız. Zalisya kasabası da tahliye edilen bölgelerden. Arkamda bir tane anıt var ve bu anıtta Sovyetler Birliği'nin bayrağının sembolünü görmek mümkün. Yani Sovyetler Birliği kullanılarak burada nasıl bir operasyon gerçekleştirildi Ukrayna üzerinde? Bugün gerçekleştirilmeye çalışılan operasyonlarla bir alakası var mı yok mu? Dahası bu genç YouTuber buraya nasıl geldi? Yani bakıyoruz Ukrayna'ya, Çernobil'e insanlar, YouTuber'lar zırıl zırıl gidip oralarda vlog çekiyorlar, video üretiyorlar. Gördüğünüz üzere YouTuber'lar içerik üretmeye oraya gidiyorlar. Çernobil'e girilemeyen yere girdik. Yok işte şunu yaptık, bunu ettik. Yani Cinliköy'e gittik der gibi oraya gidiyorlar. Biraz gerilimli muhteva alaka çektiğinden ötürü. Girişte de ellerine şöyle bir şey veriyorlar. Pazarda satılan oyuncak cep telefonları olur ya, çocukları avutmak için, küçük çocuklarda özentisi gitsin diye ellerine vermek için veriyorlar böyle. Bu kadar radyasyon var, şu kadar şu var, bu var demek için. Eline almış cihazı. Ne kafada gaz maskesi var, ne bir şey. Ne alakası var şimdi senin bunun eline almanın, ne ehemmiyeti kaldı? Veya gerçekten o gaz maskeleri takacak kadar böyle bir ellerine bu girişte veriyorlar bu cihazları. Öyle onlar da iş yaptık işte, gidiyorlar geliyorlar. Demek ki söyledikleri kadar büyük bir tehlike yok. Yani nasıl girdiler bu adamlar oraya? Nasıl alınıyorlar yani oraya? Veya nasıl sıhhatli bir şekilde girdikleri halde yaratık olarak, mutant olarak çıkmıyorlar? Bunları hep düşünmek lazım tabii. Radyasyon yayılımı veya radyasyon tehlikesi Batı dünyasının post-apokaliptik temayı işlerken veya kıyamet senaryolarını işlerken vazgeçemediği bir unsur. Böyle gaz maskeli adamlar filan, böyle karanlık ortam. CD Projekt'te yakın zamanda Cyberpunk 2077 isimli bir oyun çıkarmıştı. Bu oyun içerisinde şöyle bir enstantane vardı. Oyun oynanırken radyo spikeri Türkiye bu yıl 2. kez radyoaktif kum fırtınasıyla mücadeleye hazırlanıyor diye bir haber geçiyordu. Meteorologlar bir zamanlar Suriye, Irak ve İran'ın olduğu bölgeden onlarca ton radyasyonlu kumun güney rüzgarlarıyla taşınacağını belirtti. Sözüm ona intihar savaşıyla tahrip olan bu bölgedeki nükleer atıklar, neyi kastediyor intihar savaşıyla acaba, DAEŞ vesaire? Avrupa, yani Müslümanların herhalde savaş tarzıyla alakalı bir şey var burada, bir gönderme yapıyor yani İslam'a, Müslümanlara bir saldırı gibi hissettik. Avrupa ve Doğu Akdeniz'deki radyasyonun temel kaynağını oluşturuyor diyor. Yani gayet oryantalist cümleler bakın. Orta Doğu'ya bakış açısı Batı'nın ve ısrarla radyasyon vurgusu burada dikkat çekiyor. Radyasyon bu kadar söyledikleri gibi, üzerine vurgu yaptıkları kadar gerçekten insanı doğrudan ölüme sürükleyecek ya da bir canavara çevirecek bir şey mi? Biraz buna bakalım dilerseniz. Atom fiziği eğitimi de almış 2018'de ölen Alman mimar Konrad Fischer'ın karbondioksit hikayelerini, karbondioksit işte şöyle zararlıdır, böyle küresel ısınmaya sebep olur. Bunların aleyhine 2015'te yaptığı tespitler bakınız. Damit ist aber jeder Mensch ein Problem, denn was ich ausatme hier, ich weiß nicht, wie viele Tonnen CO2 das jetzt schon waren. Und CO2 ist ein Pflanzennährstoff, hat keinerlei Giftigkeitscharakter, es sei denn, man ertrinkt in einem CO2-See, weil CO2 ist wesentlich schwerer als Luft und jeder, der mit Gärkellern oder mit Gärsilos zu tun hat, der weiß von dieser Gefahr, dass man in CO2 unsichtbar und unrichtbar notfalls ertrinken kann. Und jetzt hat die Atomlobby mit ihren verbündeten Meteorologen sich ausgedacht, CO2 schafft es, das Klima zu verändern. Das heißt, und zwar ausgerechnet das vom Menschen ausgestoßene CO2, das bei der Verbrennung eben entsteht, das soll nun in der Lage sein, die Klimaveränderung herbeizuführen.
ein totaler Wahnsinn, weil wenn man auch nur die einfachsten physikalischen Tatbestände überprüft, zum Beispiel wie viel CO2 gibt es überhaupt in der Luft, dann haben wir 0,038%. Das ist so wenig spürbar, das sind praktisch 3 Partikel auf 10.000 Luftmoleküle. Dann ist es also fast nicht vorhanden. Und wenn wir die Frage stellen, wie viel von diesen 0,038% ist vom Menschen, dann kann man nur beim Umweltbundesamt mal nachlesen, da ist es 1,2% von diesen 0,038. Das ist schon eine überhaupt nicht mehr vorstellbare minimale Menge. Und die soll nun den Globus erwärmen. Ja. Und jetzt kommt noch, dass man behauptet, dieses CO2 bildet da oben einen Schirm, an dem sich die von der Erde abgestrahlte Wärmestrahlung sozusagen bricht und reflektiert wird und reemittiert und hier unten die Wärme bringt. Ein totaler Wahnsinn aus 2 Gründen. Erstens mal ist CO2 so schwer, dass da oben in diesen angeblich 6 Kilometer Höhe überhaupt kein CO2 existiert. Nicht nur, dass es sowieso wenig ist, sondern da haben wir nichts. Ich kenne keine Messung, dass da oben einer mal ein CO2 gemessen hätte. Es wird einfach so hypothetisch angenommen, weil es halt ein Luftbestandteil ist. Aber jeder weiß, CO2 liegt unten mit seinem Molgewicht 44, Luft hat 29, das hat da oben nichts zu suchen. Das ist das eine. Das andere ist, wenn wir fragen, wie kalt ist es da oben, haben wir doch vorhin gehört. Das hat hier minus 70 Grad da oben. Und jetzt behaupten die, dass eine minus 70 Grad kalte Schicht die Erde erwärmen könnte. Als ob ein kalter Heizkörper mir den Raum erwärmt. Ich sage, das ist so absurd. Es widerspricht jeder Physik. Problem ist, kein Mensch kennt sich da aus. Sodass uns die Politik und die mit ihnen verbündeten Wissenschaftler, die können uns die allerdümmsten Märchen hier als Wahrheit verkaufen, mit Hilfe der Bild-Zeitung, sage ich mal, und anderen, auch fast allen anderen Medien. Und so sage ich mal, wenn wir jetzt zurückkommen auf das Energiethema, weder die Schädlichkeit der fossilen Energie ist gegeben, noch die Schädlichkeit der Atomabfälle. Die Gefahr eines Atomgaus konnten wir jetzt mal sehen in Fukushima. Wenn ich Sie frage, wie viele Menschen sind da umgekommen, dann ist es eine runde Null. Ja, es ist eine runde Null. Niemand ist da umgekommen. 1945 senesinde Hiroşima, Nagasaki ve Tokyo'dan toplamda 200 binden fazla, belki Çernobil hadisesinden sonra da Ukrayna'daki malum bölgeden 350 binden fazla insanın oturdukları yerlerden tahliye edildiği biliyorsak burada bir operasyon söz konusu mu acaba? Yani buralarda bir şeyler mi yapılmak isteniyor? İnsanlar bu bölgeden tahliye edilmek adına belli faaliyetler yapıyorlar burada. Belli terör faaliyetleri diyelim tabii yani. Devletler üstü bir terör faaliyeti bu şüphesiz. Ve bu bölgelerden insanlar tahliye edildikten sonra bu arazilerde belli maksatlarla belli bir takım şeyler, ticari ve iktisadi bir takım planlarını uygulamaya mı koyuyorlar? Çünkü siz bir insanı ölümle tehdit bile etseniz, yani baba toprağı der, gerekirse hanesini, arazisini, arsasını satmaz. Fakat siz böyle bir topluca bir yıkım gerçekleştirdiğinizde o insan düşünüyormuş gibi bir takım faaliyetler, politikanıza alet edeceğiniz terör faaliyetleri yaptığınız zaman bu işi maskelemiş olursunuz. Hem o insanları gönül rızasıyla o bölgeden o bölgelerden daha doğrusu tahliye etmiş olursunuz. Elbette kesinlikle bu maksatla bu operasyonlar yapıldı. Oralar bombalandı. Çernobil işte nükleer santral havaya uçuruldu. Kesinlikle bu sebeple diyemeyiz ama sadece fikir jimnastiği yapıyoruz. Bu sualleri yöneltiyoruz. Hep beraber düşünelim diye. Ya da bizim aklımıza gelmeyen daha farklı bir niyet olabilir mi bunların arkasında? Çernobil'de binden fazla insanın kendi hanelerinde bugün yaşadığını, oradan su içtiğini, meyve sebze yediğini düşünecek olursak, sıhhatli bir şekilde yaşadıklarını düşünecek olursak, acaba gerçekten istedikleri bölgeyi tahliye etme maksatlı, boşaltma maksatlı operasyonlar mı gerçekleştiriyorlar bu ve benzeri dünyada tezgahlamış oldukları hadiselerle diye bir sual yöneltelim. Baktığımızda İstanbul'un veya Paris'in veya New York'un merkezinde belki Çernobil'den daha fazla radyasyon var. Fakat insanlar bir şekilde yaşıyorlar.
Bunun insanlara zararsız olduğunu ya da az bir zarar olduğunu tabii ki iddia edemeyiz. Ama metropol dediğimiz yerlerde baz istasyonları, 4G'ler, 5G'ler, mikrodalga fırınlar, akıllı adı verilen tüm cihazlar, neredeyse akıllı şehirleşme, akıllı evler, hastane denilen kasaphanelerdeki radyoloji cihazları, röntgen cihazları, MR cihazları. Acaba tüm bunları topladığımızda belki Çernobil reaktörünün patlamasından daha fazla bir zarar veriyor belki de insanlara. Yani bunun farkında değiliz ama Rabbimiz öyle sağlam yaratmış ki, bizim bünyemiz öyle uyum sağlayacak şekilde yaratmış ki bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Bunların gayesi belki insanların önemli bir kısmını zombiye çevirmek, belki mutanta çevirmek idi. Ama bu zamana kadar çok da muvaffak oldukları, başarılı oldukları söylenemez. İşin fiziki kısmı böyle olsa da yeryüzünde yaşayan insanların zihinlerinin önemli bir kısmını ele geçirdikleri zaten ortada maalesef. Videoda, bu silinen videoda görünen insanlar gayet gündelik hayatında sokaklarda ilerliyor. Evet, pek çok resimde görüyoruz bunu. Binalar yıkılmış fakat kimsede radyasyon korkusu yok. Çünkü radyasyon kokusu yok havada. Yani kimyevi bir serpinti vesaire olunca rahatsız edici bir koku, bir solunum güçlü olup insanlar paniklemez mi? Oradan oraya koşuşturmazlar mı? Yani evlere filan kapanmaya çalışmazlar mı? Gayet rahat görünüyor insanlar. Bu silinen video 1946'da hazırlanmış. Yani dünya tarihinin gördüğü en dehşet verici bombanın atıldığı ve etkisi senelerce sürecek olan tarihten yaklaşık 6 ay sonra. Eğer merkezi bir patlama ile yıkılma olsaydı yolların enkaz dolması gerekiyordu. Temiz yerlerin olduğu görünüyor. Yani rahatça bir yerden bir yere gidilebilecek yerler olduğu görülüyor. Belediye çok çalışkanmış mı diyeceğiz o zaman. Yani videoda görgü tanığı diye buldukları bir Japon değil demiş. Olmayabilir yani, tabi orada bir Amerikalı olabilir ama bu da oradaki görevlendirilmiş Cizvit papazlarından bir tanesi mi acaba diye düşünmeden edemiyor insan. 1945'te malum hadiseden sonra, Hiroşima ve Nagasaki'nin bombalanmasından sonra özellikle Hiroşima'da 7 tane Cizvit rahibinin Hiroşima'da oturmakta olan, onlara hiçbir şey olmadı, rahat rahat bölgede dolaştıkları naklediliyor yine. Yıkımdan sonra Hiroşima'da bakıyorsunuz taş binalar ayakta kalmış. Bakın şurası bile ayakta kalmış, yani şurası. Baraka yani, bildiğiniz yıkılmamış. Şurası tam bakın kamyonetin arkasında. Şu taş binalar nasıl ayakta kalmış. Yani taş dediğiniz işte silme taş değil tabii, yani tuğladan veya başka bir şeyden yapılmış binalar da olabilir. Yani sapasağlam görüyorsunuz. Sadece ahşap binaların yanarak moloz olduğunu, kül olduğunu görüyoruz. Fotoğraflarda gördüğümüz bir ayrıntı da söylenildiği gibi radyoaktif bölgeden ötürü, radyoaktif serpintiden ötürü insanlar giremedi mevzusunun yaşanmadığı. Yıkımın hemen ardından daha dumanlar çıkan fotoğraflarda bile bölgede insanların olduğu görülüyor. Bakın Japon halkını görüyorsunuz. Özetle atom bombası atıldı denilen yerleri gözlemleyerek burada olanın Tokyo'dan, yani napalm bombardımanına uğramış bir şehirden farklı olduğunu veya daha güçlü bir bomba burada patladığını söyleyecek veya gösterecek hiçbir kanıt yok. En azından bunun günümüze gelen bir delili yok. Ancak görüntülerden kanıtlanamaması atom bombası atılmadığı manasına gelir mi? Devam edelim. Merkezi ve güçlü bir bomba yıkımına delil olmayan Hiroşima'da yıkımın hemen ardından çekilmiş yaralı ve ölülerin fotoğraflarına bakalım. Pek çok kişi atom bombasının normal bombalardan veya napalm bombalarından farklı şekilde öldürdüğünü veya yaraladığını sanmakta. Halbuki yaralılara ve ölülere baktığımızda ya yanarak ölmüşler ya da yanık yaralarına sahipler. Tokyo'da napalm bombardımanı ardından bıraktığı ölü ve yaralılar da aynı izlere sahipti. Görüyorsunuz bunlar yanık izleri, yani bariz yanık izleri, ileri derecede bakın. 1945 yılında propaganda amaçlı olabilecek, yani o kanaat uyandıran bir video çekilmiş. Orada yanık
yaraları olan hastaları radyasyondan yanmış gibi söylüyor. Bakın. The choice is justice and peace, or this kind of atomic death. There is no alternative. 20 to 40 feet below the a year ago, burned and maimed 194,000 people. How many more died later from deadly rays and mysterious after effects will never be known. Fabric like this was used in a woman's dress. When the bomb fell, heat branded the pattern into her flesh. All film's mates will study them. A man's powerful weapon. Operations of the Allied peacemakers in Paris. Burada yanık yaraları olan hastaların tedavi edildiği sahneleri gösteriyor. 100.000'den fazla insanın bu durumda olduğunu söylüyor. Şöyle kare kare gösterelim bakın. Yani bildiğiniz yanık bunlar. Radyasyonla ilişkilendiriyor. Ondan sonra şu çekilen görüntüyle ilişkilendirmenizi istiyor tabii ki. Mantar patlama görüntüleriyle bakınız. Bunlar zaten suya atılmış şöyle bombalar. Gerçek mi? Yalan mı? Belirsiz. Evet. Devam edelim. Bu görüntülerde hep ağır yanıklar var yaralıların. Fakat iddia edildiği gibi bir böyle yüksek ışık çıktı, bir flash. Bakan kör oldu iddialarında tek bir örnek yok diyor Murat Soydan. Subayın biri eliyle gösterdiği yerde aslında bir insanın olduğunu ve atom bombasının patlamasından sonra bir anda buharlaştığını, yerde ise izinin kaldığını iddia ediyor. İddiayı dile getiren asker de Japon değil, Amerikan askeri. Bu olaya delil oluşturacak hiçbir materyal de yok. 45'te Hiroşima ve Nagasaki atom bombası ile yok edilmemiş, Japonya'nın tahtadan yapılan dayanıksız evlerinden oluşan bu iki şehri napalm bombalarıyla yakılmış olabilir mi? Amerika napalm bombardımanını sadece Japonya üzerinde kullanmadı. Vietnam'ın köylerinde kullanılan napalm bombardımanından başka görüntüler mevcut. Hem evlerin aldığı hasar hem de sağ kalanlardaki hasarlar, insanlar üzerindeki yaralar Hiroşima ve Tokyo ile çok benzer. Zaten şöyle düşünecek olursanız eğer Amerika kolaylıkla Hiroşima ve Nagasaki'ye bu denli güçlü bir bombası olup da bunları kullanıyorsa, atıyorsa sivil halk üzerinde, Amerika'nın dünden bugüne değişen bir politikası yok ki. Yani niçin Vietnam'a atmasın bir atom bombası ya da niçin Küba'ya, niçin Kuzey Kore'ye, Kore Savaşı'nda biliyorsunuz Kuzey Kore'ye karşı kullanabilirdi veya Afganistan'a karşı niçin atmadı? Afganistan kelepir, yani tam böyle kullanılabilecek işte dağlar, zahmetsiz, hiçbir askerini çıkarmaya gerek kalmaz. Ya da Irak sınırlarına girmezden evvel niçin kullanmadı? Niçin bir atom bombası Irak'a atmadı? Niçin İran'a atmadı mesela? İsrail'de var madem nükleer bomba. Geçtiğimiz sene biliyorsunuz İsrail ile İran karşılıklı füzeleşme tiyatrosu oynadılar. Ve birbirlerine karşı kullanmış oldukları füzelerin vermiş oldukları maksimum hasar işte görüntülerde gördüğünüz gibi. Bunlar yani birbirlerinden ölesiye nefret eden, birbirleriyle ölesiye çekişen iki gayrimüslim devletin, iki gayrimüslim topluluğun birbirlerine atom bombası ya da nükleer bomba, plütonyum bombası, hidrojen bombası kullanmaktan imtina ettiren şey nedir ki? Yani İsrail bütün dünyayı kafa tutuyorken politikaları gereği her yere atabilir yani bu bomba. Bu görüntülerde Almanya'ya yapılan napalm bombardımanı mevcut. Japonya ile aynı senelerde gerçekleşti. Amerika'nın o senelerde kullandığı esas gücünün napalm bombası olduğuna birçok kanıt mevcut. Hiroşima'da atom bombası gibi merkezi ve çok güçlü bir bomba kullanıldığının ise somut delili nerede diye sormuş Murat Soydan. Bak, biz de soruyoruz. Bunlar Almanya'dan bakın. Oldu söylenen görüntüler. İçinde yanıcı sıvı olduğu çok belli bakın. Napalm bombasının hemen o içindeki yakıtla, o yanıcı sıvıyla dağıldığını görüyoruz. Yani yakma amaçlı ve yangın çıkarma amaçlı bir bomba kesinlikle bakın. Sıçrayan
adeta bir sıvı gibi sıçrayan alevlerden görüyoruz bunu. Yine anlatılan şeylerden biri, atılan atom bombası sebebiyle bölgeden kurtulanların dahi çok uzun süre radyoaktivite etkisinde kaldıkları, hatta çocuklarının mutant olduğu. Bununla alakalı hiçbir somut delil ortaya sunamadılar şimdiye kadar. Basına röportaj vermiş birçok Hiroşimalı var. Fakat hiçbiri çocuğumda genetik bozukluk meydana geldi demedi bugüne kadar. Hepsinin de çocuğu gayet sıhhatli. Kaç nesil boyunca o radyasyonun, o sözde atom bombasının etkilerinin devam edeceği söylenmişti. Ben de tabii ki hatırlıyorum çocukluğumda. Yani işte özürlü doğacak Japonlar, efendim mutant doğacak, şöyle olacak, böyle olacak. Fakat günümüzde Japonların gayet sıhhatli olduğunu görüyoruz. Fiziki herhangi bir abes, böyle bir bariz fiziki yıkıma uğramış, nesilden nesile bunu çekmekte olan bir toplum görmüyoruz. Eline kamerasını alan biliyorsunuz Tokyo'ya gidiyor. Tokyo caddelerinde geziniyor. Ya siz öyle bir şey gördüyseniz, öyle bir şeye şahit olduysanız söyleyin. Günümüzde bu ekranda görmüş olduğunuz ağacı atom bombasından kurtulan ağaç diye, bakın Japon hükümeti sergiliyor. Sıfır noktasına 1.3 kilometre uzaklıkta, yani 1300 metre uzaklıkta sapasağlam kalabilmiş. Buyurun, atom bombası. Asıl soru şu: yani Hiroşima'ya atom bombası atılmadıysa, şehir çok kısa süre içinde napalm bombardımanı ile haritadan silindiyse ve sonradan medya propagandasıyla atom bombası hikayesi kurgulandıysa, bunu saklamak mümkün mü? Bugüne kadar saklamak mümkün müydü? İkinci Cihan Harbi ardından teslim olan Japonya, tüm haber servisleri 1952 senesine kadar Amerika tarafından kontrol edildi ve sansürlendi. Kurdukları mahkemelerde Amerika aleyhine en ufak söz söyleyeni yargıladılar ve binlercesini ölüm cezasına çarptırdılar. Ülkede Amerika'nın istediğinin tersini söylemek neredeyse imkansızdı. Amerikan doğumlu Japonya'da eğitim almış tarihçi Rosenfeld'e göre, kuşatma zamanında sadece Amerika'yı veya müttefik kuvvetlerini eleştirmek yasaklanmadı, sansürden bahsetmek dahi sansürlendi. Japonya'ya atom bombası hiç atılmamış bu hikaye bir Amerikan Soğuk Savaş propaganda hikayesi olabilir mi? Kemal Beziroğlu ne yazmış bakınız? Atom bombası tarihteki en büyük komplolardan biridir. Nötronların uranyum tarafından yakalanması için karbonla yavaşlatılması gerekir. Eğer bombada karbon yoksa 1 ton uranyum dahi kullansanız patlamaz. Karbon varsa yavaşça ısınır ve oluşan ısı artarak çeliği eritir. Patlayıcıları ateşler. Kısaca teknik olarak atom bombası diye bir şey patlamaz. Yani patlayan felsefe taşıdır. Full Metal Alchemist Brotherhood demiş. Kendisini tebrik ediyoruz. Kemal Türkoğlu da konu esasen 150 sene önce Amerikalıların Japonya'dan kovulmasına dayanır. Krala sadık yerli halk kültürlerini korumak için Amerikalı tüccarları kovaladılar. Amerika'ya sadık Shogun ise ihanet etti. O savaşta olan şey içerideki hainlerce yeni Japonya kurmaktı. Yeni bir Japonya. Daha ileri, daha gelişmiş ama kültürsüz bir halk. Evet, yani bir revizyon yapmak, bir reform yapmak ya da içeride bir ihtilal yapmak bu vesileyle zaten ulus devlet adı altında kurulan birçok sömürge gibi Japonya'da, yeni Japonya'da bu şekilde kurulmuş olduğu diyebilir miyiz? Gül Temel kardeşimiz Owen Benjamin'in bir yazısından iktibas yapmış. Diyor ki orada nuclear bombs are fake. Nükleer bomba diye bir şey yok. Bunu aslında söylemenin tam zamanı. Çoğunuz bunun delice olduğunu ya da benim bir aptal olduğumu düşünüyorsunuz ama gerçek bu. Nükleer silah diye bir şey hiç yok, olmadı. Yani bu psikopatlar sizi nükleer silahlarla korkutmaya çalıştığında bilin ki yalan söylüyorlar. %100 yalan. Korku imparatorluğu kurmak diyor yani Owen Benjamin. Devamlı Gültemel diyor ki Hiroşima ve Nagasaki'deki hasarları nükleer silahlarla değil, halı bombardımanı yapılarak, napalm bombalarıyla yani hasar verilmiştir. Eğer gerçekten bir nükleer silah kullanılsaydı daha bir sene içerisinde o bölgede yeşillenme görülemez, tarım faaliyeti yapılamaz ve yine
tekrar insan yerleşimi söz konusu olamazdı. Sözde Hiroşima ve Nagasaki'ye nükleer silahlarla saldırılmıştı fakat hayat savaş öncesine birkaç sene içerisinde nasıl dönmüştü? O bölgelerde denildiği gibi sözde nükleer silahlara bağlı radyasyon da hiçbir zaman görülmemiştir. Peki nükleer silah patlamalarını gösteren o sahneler nedir? O görüntülerin tamamı fake'tir. Hepsi Lookout Mountain Air Force istasyonunda üretildiler. Birer kurgu, birer film sahnesinden başka bir şey değildiler. Düşünün ki nükleer silahlarla saldırı anının gösterildiği video kayıtlarında her şey yerle bir oluyor. Evler, ağaçlar vesaire bir saman alevi gibi yanıp kül oluyor ama bunları çeken kamera orada sapasağlam duracak. Nükleer silahlar yalan veya da Kennedy'lerin insanları öldürdüğü gibi diyor. Televizyon haberlerinde Japonya'nın Hiroşima kentindeki atom bombasının gösterildiği iddia ediliyor. Oysa bunların hiçbiri Little Boy adı verilen bomba değil. Deutsche Welle'nin bir araştırması Deutsche Welle de dahil dünya medya kuruluşlarının bu tarihi anı göstermek için onlarca yıldır yanlış görüntüler kullandığını ortaya çıkardı. Nasıl mı? Hadi 1945 yılındaki bu misyona geri dönelim. Resmi olarak kameraman görevindeki fizikçi Bernard Waltman patlamayı kaydetti. Ancak filmin banyosu gerektiği gibi yapılmadı ve kayıtlar kayboldu. Deutsche Welle'nin bulabildiği ilk manipülasyon, ABD hükümetinin hazırlattığı bir kısa filmde yapılıyor. Associated Press bu filmin yayın tarihi olarak 1945'i veriyor. Just 50 seconds later, 15 miles from ground zero, the Enola Gay is rocked by the blast. Patlama anı Hiroşima'yı göstermek için en azından 1964'ten beri kullanılıyor. Kayıtların Pat News'un bir filminde görülmesinden beri. Ama bu ne Hiroşima ne de Nagasaki'ydi. Being very determined to show off the immense power of the weapon, to demonstrate its power to force supposedly the Japanese to surrender. I can't really speculate about whether they were deliberately concocting a misrepresentation. Hiroşima ve Nagasaki kentleri 75 yıldır bombaların yol açtığı yıkımın kaydını tutmak için mücadele veriyor. Adamlar tabii yeni nesili ikna etmenin o kadar kolay olmadığını biliyorlar. Bakıyorsunuz sosyal medyada, sosyal mecralarda filmlerdeki atom bombası patlama sahneleriyle gülüp alay edip tier list yapıyorlar. Hangisi daha çok atom bombası patlamasına benziyor, benzemiyor diye. Yani işleri eskisinden daha zor aslında. As the blast takes out most of the area, Wolverine saves a Japanese soldier by sheltering him under a big... Both survive the complete destruction in a scene that isn't even the unlikeliest nuclear... Fire. It's intense. In another world, it'd be a B, but today it's a C. Okay. Well, if today's the day you've been thinking about making a new... Can't do anything about it. We gotta go. Very artsy, very pretty. Explode. I'm not seeing It's an A nuke. There's gonna be better ones, don't worry. Some of all fears. The sum of all fears. That's an interesting sequence. This is a solid B. It's a solid B, and for different reasons and everything else. Oh. I'm sorry. Every other film has tried to make it look... Tüm dünyada İsrail, Avrupa veya Rusya'ya tepkisizliğin bu ülkelerin elinde olan nükleer bombalar veya atom bombaları olduğu iddia ediliyor. Peki İsrail'de atom bombası var mı veya dünyada atom bombası denen bir şey var mı? Amerika Hiroşima ve Nagasaki'ye saldırıyor, sonra Japonya teslim oluyor. 1945'ten sonra karşılıklı anlaşma görünümüyle Amerika Japon medyasını ve tedrisat sistemini ele geçiriyor. Bunun hilafına konuşanları, yani diğer Fulbright Anlaşması imzalanan ülkelerde ya da ulus devletlerde olduğu gibi hapse atıyor, mahkum ediyor. İşte bizdeki 58-16 gibi, Almanya'daki Hitler aleyhine konuşma zorunluluğu yasası gibi veya başka ülkelerde bu kanunlarda olduğu üzere Japonya'da da mutlak surette atom bombası atıldığı yönünde ve atom bombası ile 2. Cihan Harbi'nin o bölgede bittiğine yönelik bir kanaat yayılma zorunluluğu var. Bunun aksine konuşanlar mahkum ediliyor, cezalandırılıyor. Eğer yüksek makam mevkilerdeyse belki faili meçhul cinayetlere kurban gidiyorlar. Yenilmez Amerika imajının oluşturulması ve bu kanaatin o zamandan bu zamana
yayılması ve büyümesi adına en önemli basamak olduğunu söyleyebiliriz bu nükleer bomba, atom bombası olayın. Yani Japonya üzerinden yapılması. Acaba Japonlara da şöyle denilmiş olabilir mi? Ya siz onurlu bir milletsiniz. Hem bu vesileyle de yenildiğinizi bu bahaneyle halka sunabilirsiniz, dünyaya gösterebilirsiniz. Yani işte atom bombası atıldı bize. Bu sizi rencide etmeyecek, incitmeyecek bir şey. Savaştan çekilme gerekçesi, bahanesi adına böyle bir şey ortaya koyup Japonların da daha doğrusu içeriden memleketini, kendi insanını satacak karakterde Japon yöneticilerle de böyle bir anlaşma yapılmış olabilir mi? Yenildik demek yerine, yenilgiyi kabul etmek yerine atom bombası yedik. İşte biz de sivil halkımızı korumak zorundayız. O yüzden savaştan çekiliyoruz demiş olabilirler mi? Yani böyle bir dümen dönmüş olabilir mi? 1945'te hem Hiroşima ve Nagasaki hem de Tokyo bombalanmıştı. Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası attıklarını söylediler. Tokyo'ya ise pimpon topları büyüklüğünde napalm bombaları atmışlardı. 1945'te savaş enkazı görüntülerinin çekildiği fotoğrafları eğer incelerseniz, Tokyo, Hiroşima ve Nagasaki fotoğraflarını karşılaştırırsanız bütün bölgelere aslında misket veya pimpon topu büyüklüğünde yakıcı napalm bombaları atılmış olabileceği neticesine varıyorsunuz. Malum bombalamadan sonraki Hiroşima fotoğraflarını, görüntülerini incelerseniz eğer bölgede büyük bir çukur oluşması gerektiğini fakat oluşmamış olduğunu göreceksiniz. Bilakis bildiğiniz savaşlarda yapılan alan bombalaması yapıldığını, hatta bomba atıldığı alan olarak iddia edilen o bölgede yanmamış veya yok olmamış ağaçlar ve binalar olduğunu göreceksiniz. Hatta o dönemde bulunan Bank of Japan etkilenmemiş, olduğu gibi dimdik ayakta kalmış bir bina olarak gözümüze çarpıyor. Eğer malum junta pilotlara bombalama yapacakları zaman aman bankamıza hiçbir zarar gelmesin, görünen o ki atom bombası bu bankaya torpil geçmiş gibi görünüyor. Çünkü bu bankanın konumu patlamanın hemen hemen merkezinde. Atom bombasından hasar alan binaların, yapıların yan yatarak parçalanması veya zarar görmesi beklenirken çatıdan aşağıya doğru bir hasar aldıklarının görünmesi, gözlemlenmesi bunun yakıcı napalm bombası olduğu. Hatta ahşap binaların yanıp kül olmasından, moloz olmasından, enkaz olmasından, taş binaların ise kısmi hasarlı olarak kurtulmasından ötürü şu akla geliyor. Atom bombası taş binalara karşı tesirsiz mi acaba? Yani sadece yakıcı etkisi mi var bu binanın? Elbette napalm denilen o yakıcı bombaların atıldığı izlenimini bizde güçlendiriyor. Taş binalarda çatı kısımlarında, üst kısımlarından orta kısımlara doğru kısmi hasarlar olduğunu göreceksiniz eğer fotoğrafları, mevcut kayıtları incelerseniz. Üstelik bahsedilen büyüklükte bir atom bombası ile şehirler havaya uçurulmuş olsaydı yolların çökmesi, yok olması, kapanması gerekiyordu yani. Halbuki bakıyoruz fotoğraflarda yollar gayet, yol çizgileri net duruyor fakat evler, haneler, binalar enkaz haline gelmiş. Bu şu demek, yanarak enkaz haline gelmiş binalar oldukları yere çökmüşler demek. Bombalama sırasında uyumakta olan Japon askeri Mieru Oka uyandıktan sonra sadece bütün şehrin yandığını gördüğünü beyan etmiş ve bununla alakalı bilgilere ulaşmak gerçekten çok zor. Birçok malumat malum junta tarafından internette birçok belgede, kaynakta karartılmış durumda, ekstra bir çaba sarf etmek gerekiyor bununla alakalı. Malum juntanın evliyası Google, Wikipedia Hazretleri sakınca görmediği, yani öğrenmenizde sizin okumanızda sakınca görmediği malumatı veriyor umumiyetle. Rockefeller, Rothschild, DuPont, Morgan ailesi gibi Oppenheimer ailesinin de malum juntanın bir parçası olduğu erbabının malumudur. Tabii ki bu ailenin ferdi olan Robert Oppenheimer'ın Sanskritçe bildiğini ve Hintlilerin meşhur Ramayana ve Mahabharata isimli destanlarını okuyarak onlardan iktibasla acaba gerçekten bu denli büyük bir bomba yapılabilir mi şeklinde bu teorisini kafasında kurgulayıp bunu hayata geçirmiş gibi. Kullandığı silahların seslerinin anlatımı aynen günümüzdeki antibalistik roketlere benzer. Onları savuşturdum. Bir hayal gibiydiler. Hızla vuran sütunları yolladığımda
Gökler parçalandı ve parçalara ayrıldılar. Gökte büyük gürültüler oldu. Krishna özel ateş silahını kullandı. Bu silah güneş şeklinde halesi olan bir disk şeklindeydi ve disk Sauba'yı ikiye böldü. Daha sonradan piyasaya sunulduğu, bu fikrin gerçek hayatta karşılık bulduğu propagandası ve reklamı medya ve Hollywood desteğiyle yapıldı. Yakın zamanda Robert Oppenheimer'ın hayatını anlatan biyografik bir filmin hem de Hollywood'un en meşhur yönetmenlerinden Christopher Nolan tarafından çekilip gösterime sokulması da tabii bazı şeyleri yeniden canlandırmak, diri tutmak, bazı korkuları bu açıdan ayrıca dikkate değer. Malum Junta'nın bilimsel hakikat diye ortaya sunduğu bir takım formülizasyonlar, bir takım verileri kökenini biz hep mitolojilerde, mitlerde buluyoruz. Önceki kayıtlarımızdan biliyorsunuz, buna aşinasınız. Bu atom bombası mitinin de, atom bombası efsanesinin de acaba Mahabharata destanının, Mahabharata savaşının sonundaki o inanılmaz büyüklükte, inanılmaz etkisi olan bombalardan esinlenerek mi ortaya atıldığını burada soruyoruz. Hiroşima operasyonunun arkasında da acaba Cizvit tarikatı mı var diye bir soru daha soruyoruz. Çünkü 1945 senesinde Hiroşima civarında vazife yapmakta olan Pedro Arrupe isimli Cizvit rahibi, Cizvit papazı bu atom bombası tantanasından sonra birden terfi ediyor. Generalliğe yükseliyor. Yani Cizvit tarikatı içerisinde de rütbesi yükseltiliyor. Fakat interneti tarattığınız zaman tabii ki özellikle Wikipedia'da bu cemiyetin, Cizvit cemiyetinin ya da Cizvit tarikatının övüldüğünü, hatta Hiroşima'ya işte atom bombası atıldı, önce bu Cizvit rahipleri yardım ettiler, Kızıl Haç filan oradaydı vesaire, böyle şeyler görürsünüz. Cinayet mahalline en de sonunda katilin kendisi de gelir. Hatta belki ilk gelenlerden birisi de olabilir yani diye Batılıların meşhur bir sözü var, biliyorsunuz. Son 100 yılda yazılmış tarih içerisindeki böyle her köşe taşı diyeceğimiz hadisenin altında gerçekten bazılarının dediği gibi Cizvit tarikatı, Cizvit cemiyeti mi var? Bu da böyle ikinci sorumuz olmuş olsun. Aslında bizim de şunu ilave etmemiz gerekir. Yani kamera çıktı, mertlik bozuldu. Gerçekten kamera, fotoğraf makinesi ve çekim teknikleriyle günümüz sihirbazlığı, illüzyonistliği yayılmaya devam etmekte. İnsanların ellerine de birer kameralı makine verdiler, birer kamera, birer cihaz verdiler. O sihirbazlar kervanına katılsınlar diye insanlar sosyal medyalarda, internet alemlerinde 40 çeşit filtrelerle bir şeyi dejenere ederek ya da olmadığı şekilde göstererek birbirlerini kandırıyorlar. Fake videolar ve en sonunda yapay zeka çıktı. İnsanların ancak yalanı yaymalarına yardımcı oldu. Sihirbazlıklarına, illüzyonistliklerine bir katkısı, faydası oldu diyebiliriz. Yani yoksa yapay zeka çıktıktan sonra insanların hayatında şöyle bir inkılap meydana geldi, böyle bir gelişim, bir atılım gösterildi, oldu diyebileceğimiz, Allah'ınızı severseniz ne var? Yani dejenerasyon arttı ve artmaya da devam ediyor. Yalan arttı, sahtekarlıklar arttı, çoğaldı ve giderek artmaya devam ediyor. Biliyorsunuz Ay'a gidiş hikayesinde de Ay modülünün sözde uzaya doğru çıkarkenki kamera çekiminde de yine kameramanın ne olduğu, kameramanın Ay'da kaldığı suali yöneltilmişti. Yani kamera bir yandan da birçok yalanın da ortaya çıkmasını sağlayan bir aygıt, aynı zamanda kendisini ele veren, bir paradoksu muhtevi bir cihaz, bir elektronik aygıt olmuş oluyor. Başta sorduğumuz soruyu sonda tekrar sormak istiyoruz. Bu elit geçinen elitist junta eğer gerçekten ellerinde nükleer başlıklı bombalar varsa, atomik bombalar varsa ve bunun bir insanlık suçu olduğunu zaten her defasında dile getirip bunu söylüyorlar ise bu delilleri veya bu haberleri veya bu bilgileri karartmaları gerekirdi. Yok eğer gerçekten ellerinde böyle bir şey yoksa, var olduğunu ve her fırsatta kullanılabileceğini veya kullanılırsa böyle neticeler olacağını diziler, filmler, bilgisayar oyunları, çizgi filmler vasıtasıyla hafızalarda diri tutup korku imparatorluklarını daha sağlam bir şekilde uzun seneler daha devam ettirmeyi mi düşünüyorlar? Onu hesaplayarak mı
bunu yapıyorlar? Biz bu sualin cevabını aramaya çalıştık. Resident Evil serimizin bu bölümünde. Selam hidayete tabi olanlar üzerine olsun.